Arkadaşlar merhaba. Bugün eser inceleme programımızda 4 kitaplık bir serinin üçüncüsü olan Adanmışların Vasıfları kitabı üzerinde duracağız. Bu kitabı elimize aldığımızda daha başlığından şunu anlıyoruz. Burada sadece iyi insan nasıl olunur gibi genel bir konu yok. Daha çok bir davaya gönül vermiş, inandığı değerler için yaşayan, sorumluluk alan, yorulsa da vazgeçmeyen bir insan tipi anlatılıyor. Açıkçası kitabın en dikkat çekici tarafı şu. Bize sürekli şunu sorduruyor. Biz sadece kendimiz için mi yaşıyoruz yoksa başkaları için de bir derdimiz var mı? Bu soru biraz insanı yakalıyor arkadaşlar. Çünkü bizim yaşadığımız çağda herkes bize daha çok kendimizi düşünmeyi öğretiyor. Kendi rahatımız, kendi planlarımız, kendi geleceğimiz, kendi mutluluğumuz. Elbette ki bunlar önemli ama insan sadece kendisi için yaşayınca bir yerden sonra içi daralıyor. Çünkü kalp daha büyük bir şey istiyor. Bir anlam istiyor, bir fayda istiyor, birilerine dokunmak istiyor. Adanmışların vasıfları bize dava insanı dediğimiz insanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, sahabe efendilerimizden ve farklı büyüklerimizden örneklerle anlatıyor. Bu yüzden kitap teorik kalmıyor, okurken insanın zihninde canlı sahneler oluşturuyor. Kitapta ilk dikkat çeken konu sorumluluk duygusu. Yani benim de yapmam gereken bir şey var diyebilmek. Bence bu çok önemli. Çünkü bazen biz gençler olarak daha yaşımız küçük, ileride bakarız diye düşünebiliyoruz. Ama bu kitap bize şunu hissettiriyor. Sorumluluk almak için illa çok büyük imkanlara sahip olmak gerekmiyor. Bazen güzel bir söz, bazen iyi bir örnek olmak, bazen bir arkadaşımızın derdini dinlemek bile hizmetin bir parçası olabiliyor. Bir diğer önemli başlık ise temsil meselesi. Yani hal dili. Kitapta bu konu çok güçlü bir şekilde işleniyor. Çünkü bazen konuşmaktan çok nasıl yaşadığımız daha etkili oluyor. Biz bir şey anlatmadan önce hayatımızda gösterebiliyor muyuz? İnsanlar bizim davranışımıza baktığında güven, samimiyet, nezaket, dürüstlük görebiliyor mu? Bence bu kitabın en çarpıcı taraflarından biri bu. Çünkü günümüzde herkes konuşuyor arkadaşlar. Sosyal medyada herkes bir şey anlatıyor. Herkes fikir söylüyor. Herkes birilerini eleştiriyor. Ama asıl mesele şu. Biz anlattığımız şeyi yaşayabiliyor muyuz? Kitap burada insanı biraz durduruyor. Önce kendimize bakalım dedirtiyor. Kitapta kardeşlik konusu da çok etkileyici. Uhuvvet yani mümin kardeşliği sadece güzel bir kelime olarak kalmıyor. Birbirimizi taşımak, birbirimizin hatasını büyütmemek, kıskançlık ve kırgınlık gibi şeylere yenilmemek gerektiğini anlatıyor. Bu da çok gerçek bir konu. Çünkü bazen aynı yolda yürüdüğümüz insanlarla bile imtihan olabiliyoruz. Kitap bize hizmet insanının sadece dışarıya karşı değil, kendi arkadaşlarına karşı da olgun olması gerektiğini hatırlatıyor. Fedakarlık bölümü de insanı düşündüren yerlerden biri. Çünkü fedakarlık deyince aklımıza hep çok büyük şeyler geliyor. Ama aslında bazen zamanımızdan fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bazen rahatımızdan, bazen kendi egomuzdan, bazen ben haklıyım deme isteğimizden. Kitap bunu okura hissettiriyor. Adanmışlık sadece sözle olmuyor. İnsanın hayatında bir karşılığı olması gerekiyor. Kitabın son taraflarında ise aşk, şevk, kendini yenileme, azim ve kararlılık gibi konular var. Bu bölümlerde insana enerji veriyor çünkü bazen hepimiz yoruluyoruz. Hevesimiz azalıyor. Acaba devam edebilir miyiz diye düşünüyoruz. Kitap burada bize şunu hatırlatıyor. Yorulmak normal ama yolda kalmamak gerekiyor. İnsan bazen kendini yenileyerek, niyetini tazeleyerek, tekrar ayağa kalkarak devam etmeli. Arkadaşlar, Adanmışların Vasıfları bence özellikle bir gayesi olsun isteyen arkadaşların okuyabileceği bir kitap. Çünkü bize sadece iyi olun demiyor. Sorumluluk alın, örnek olun, kardeşliği koruyun, fedakar olun, danışarak hareket edin, pes etmeyin diyor. Ama bunu bir baskı gibi değil, daha çok bir ufuk gibi sunuyor. Kitabı okuyunca ister istemez şunu düşündüm. Biz de hayatımızı daha anlamlı yaşayabiliriz. Biz de sadece izleyen, tüketen, kenarda duran insanlar olmak zorunda değiliz. Bir şeylerin ucundan tutabiliriz arkadaşlar. Birilerine faydamız dokunabilir. Özetle arkadaşlar, Adanmışların Vasıfları yaklaşık olarak 270 sayfalık bir kitap. Kesinlikle vakit ayırıp okumaya değer bir eser. Özellikle sorumluluk duygusunu, hizmet ahlakını ve adanmışlık ruhunu daha iyi anlamak isteyen gençler için çok güzel bir başlangıç olabilir. Umarım bu kitapta daha fazla insana ulaşır, hatta en kısa zamanda Almanca'ya da çevrilir diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.